Bugün farklı, ruhu olan bir araçtayız arkadaşlar. Evet, bazı araçları tabir yerindeyse eğer ruhu vardır diyorum. Mazda, Alfa ve Subaru gibi. Benim için kıymetli bir marka, sevdiğim bir araç fakat ne yazık ki sahip olamadığım fakat yurt dışında Amerika'da kullanmış olduğum bir araç. Çok zevkli bir araç, güzel bir test olacak, efsane bir test olacak ve araç sahibi Ercüment abime de çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan bana ulaştı. Kanalında bir tane Subaru videosu gördüm, ikincisi olsun dedi. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın Ercüment abi. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Subaru'nun güzel bir anahtarı var. Güzel de bir anahtarlığı var bu arada. Peki bu anahtarın nasıl özellikleri var? Aracın yanına yaklaştık, elimizi koyduk, kapıları açıyor. Üzerine elimizi koyduk, kapıları kilitliyor. Uzaklaştığımızda ya da yaklaştığımızda kapıları açmıyor. Kapı açma düğmesine uzun süre bastığımızda camlarımızı açıyor. Sadece ön camı açıyor. Sunroof şu an açık. Kapatma düğmesine bastım. Bekliyorum. Camlarım kapanıyor. Sunroof'u açık bırakıyor. Sunroof'unuzu açık unutmayın. Manuel anahtarımıza şuradaki düğmeye basarak erişebiliyoruz. Kumandanın pili bittiğinde nasıl çalıştırılacağını ayrı olarak göstereceğim. Bu aracın farklı bir özelliği var. PIN koduyla araca giriş yapabiliyorsunuz. Peki bu nasıl olacak? Örneğin aracınızı ve anahtarı arkadaşınıza emanet edeceksiniz. Aldığınız anahtarı aracın içine bıraktınız. Subaru yazısının hemen sağ tarafında şurada bir düğme var. Bu düğme Morse alfabesi gibi çalışıyor. 4 haneli bir şifre oluşturdunuz. 1, 1, 2, 2. Bastınız ve aracın kapıları açılıyor. Arkadaşınız aracın içerisinden anahtarı alıyor ve kullanmaya devam ediyor. Her araçta olmayan güzel bir özellik. Gelelim aracın tasarımına. Evet, şöyle önden bir bakalım. Güzel bir tasarımı var kesinlikle. Yerden oldukça yüksek. Güzel bir arazi aracı aynı zamanda. Ön tarafta Subaru'nun güzel amblemi, yıllardır kullanmış olduğu amblemi duruyor. Alt tarafta bir kameramız yok. Fakat ön camda toplamda 3 tane kameramız var. Bunlar EyeSight olarak geçiyor. LED farlarımız ve tabii ki yıkaması da bulunuyor. Neden? Çünkü araziye çıkacaksınız. Bu araç çamur olacak. Sis farı ve buradaki tampon eklemeleri dikkat ederseniz güzel bir deseni var. Arazide bunlar çok iş görecektir. Ön tarafta keskin, güzel hatların olduğunu görüyorum. Dikkat ederseniz aracın ön tarafında sensör yok gibi gözüküyor ama var. Çünkü bu plastik parçaların içerisinde sensörler bulunuyor. Motor kaputuna geleceğiz. Kibar, nazik bir çizgi var burada. Aracın yan tarafına geldiğimizde dodikleri görüyoruz. Bakın yine aracın dışında tasarlanmış, güzel bir koruma sağlayacaktır. Ayrıca ne var burada? Hava çıkışı bulunuyor. Burada da bir hava çıkışı var. Neden? Fren disklerini soğutmak için. Araçta şu anda kışlık lastik var. Bridgestone Blizzak. Lastik çapımız 225, 55, 18. Jant tasarımını beğendim. Şöyle biraz da içine bakalım. Şuralar güzel bir şekilde kapatılmış. Arka taraflar, buralar boş bırakılmış. Tam bir Japon klasiği diyebilirim. Alt tarafta dodiklerle beraber devam eden hat marşpiyel hattında devam ediyor. E-Boxer yazımız bizi karşılıyor ve bakın silindirler karşılıklı çalışıyor. Yani box yapıyor. Ayna rengi farklı tasarlanmış. Dönüş aynamız var. Karşılama ve kameramız bulunuyor. Üst tarafta bir sunroofumuz bulunuyor. Kapı çıtaları olmazsa olmazı bu aracın. Hatta ihtiyaç olabilir. Bagaj bölümüne geldiğimde ondan bahsedeceğim. Kapı açıldığında diğer araçlara zarar vermemek için şöyle açalım. Güzel düşünülmüş bir detay. Yine güzel düşünülmüş başka bir detay. Şuradaki parçayı görüyorsunuz arkadaşlar. Kapı kapandığında bu buraya giriyor. Olası kaza durumlarında daha rigid, daha sağlam bir yapı oluşturuyor burada. Kapı sesine de bakalım. Güzel, tok. Güzel. Arka tarafın sesini daha çok beğendim. Balık sırtı bir antenimiz, abartıya gidilmemiş bir spoilerimiz. Burada yine aerodinamik parçalarımız bulunuyor. Arka far tasarımını da görüyoruz. LED kullanılmamış. Biraz tabii ki çağın gerisinde kalmış diyebiliriz. Fakat bu aracın öne çıkan özelliği zaten o değil. AWD yani All Wheel Drive Symmetrical diyor. Yani tüm tekerleklerde dönü gücümüz var. E-Boxer yazısı da aracın hibrit olduğunu gösteriyor. Tampon hatlarında
difüzöre benzeyen çıkışlarımız var. Burada bakalım sahte mi? Aa, değilmiş. Sahte değilmiş. Hava çıkışları var. Çok ilginç. Vay be. 4 tane de sensörümüz bulunuyor. Aracın altına baktığımızda ise çok sağlam yapıda, yakından alayım, güzel bağlantı elemanlarının olduğunu, bağımsız süspansiyonun olduğunu ve tabii ki bu araç 4 çeker olduğu için diferansiyeli de burada görüyoruz. Pek çok araçta görmediğimiz daha karmaşık, daha farklı mühendislikler burada kullanılmış. Egzoz çıkışımızın da gizlenmiş olduğunu, aracın altının da yerden yüksek olduğunu görüyoruz. Geri vites aydınlatmamızı, 4'leri ve sis farını görüyorsunuz. Fakat sis farını lütfen gerekmedikçe kullanmayalım. Gelelim bagaja. Subaru yazımızın hemen altında bir kameramız var. Buradan bagajımızı açıyoruz. Elektrikli değil ne yazık ki. Ve bu aracın maalesef en kötü yanlarından biri 315 litrelik bir bagajı var. Subaru'nun güzel bir havuzu var burada. Onu alalım şimdi. Yükleme eşiği çok az var. Yükseklik ayarı bakalım var mı? Yok. Burayı kaldırdığımızda tamir kitini görüyoruz. Yanları güzel bir şekilde kapatmışlar. Bagaj örtüsünü tamamen kaldırdığımızda lastik şişirme kitini, yıldız tornavidayı ilk defa gördüm. Çeki demirini ve hibrit üniteyi burada görüyoruz. Aman ha diyoruz. Çok fazla uyarı var burada ve burayı kapatıyoruz. Kanca karşılıkları evet şu şekilde. Bir tane de sol tarafta var. Sol tarafta bir aydınlatmamız var. Üst taraftaki panzot kapağı çıkarılmış. Burada bir de panzot kapağımız bulunuyor. Şuralarda farklı aparatlar koymak için yerlerimiz var. Bu nedir diye soracak olursanız koltukları yatırdığımızda bunu çıkaracağız ya. Bu da burada sallanmasın, ses yapmasın diye böyle buraya koyuyoruz. Geriye doğru çektiriyoruz ki bu burada tak 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 ses yapmasın. Üçüncü yolcu için çünkü farklı bir sistem var burada. Çektik. Güzel. Sıkışma olmayacaktır burada. Bakın burada bir de havanın çıktığı yer var. Koltukları yatırdığımızda bagaj hacmi 1297 litreye çıkıyor. Üst tarafta sunroof ferahlık katıyor ve zemin tamamen düz diyebiliriz değil mi? Düz, gerçekten iyi. Kamp yapılır mı bilmiyorum. Kamp tecrübesi olan varsa lütfen yorumlara yazsın. Her zaman kullandığım orta boy çekim valizim. Bütün çekim ekipmanlarım da burada arkadaşlar. Evet, aldık koyduk. Bu şekilde koyabiliriz. Dik koyduğumuzda evet şöyle. Panzot muhtemelen burada kapanmayacaktır. Bakalım kapı kapanacak mı? Şöyle yavaş yavaş kapatalım. Bu arada hafiften bir ses geldi. Kapanıyor. 1, 2, 3 tane orta boy valizi panzot örtüsü olmadan koyabilirsiniz. Yani bagaj anlamında çok da cömert gözükmüyor. Gelelim arka yaşam alanına. Boyum 1.85, baş mesafesi yeterli. Sağ tarafta işte burada iyi değilim. Buraya kafam çarpıyor arkadaşlar. El tutamağı, evet o da şöyle tutarsam kafama çarpabilirim. Bunlar biraz yakın olmuş. Biraz daha şöyle önde olsa daha iyi olurmuş. Burada arka tarafta çok fazla rahat ettiğimi söyleyemem. Özellikle bu sağ taraf için söylüyorum bunu. Diz mesafesi yeterli. Oturma pozisyonu güzel. Ayaklarım ileriye kadar gidiyor. Koltuklar çok böyle aşağıda değil. Genel anlamda iyi de dolduruyor baldırlarımı. USB-A ve C bağlantılarım var. Yani USB-C de diyebiliriz. Büyükçe bir şaft tünelimiz var. Olmazsa olmaz. Arkada bir havalandırma çıkışımız yok. Sadece sağ tarafta bir cepliğimiz bulunuyor. Kol dayamamız var mı? Var. Dik duruyor. Termosumu almadım. Termosumda evet çok iyi değil. Ses yapmaması için yanında yerler var ama biraz daha böyle derin olmasını isterdim doğrusu. Orta tarafta bir aydınlatmamız var. Sarı lamba kullanılmış. Klasikçi bir yaklaşım var araçta. Peki arkaya bir erişim var mı? Yok. Olsa güzel olurdu. Koltuklar deri. Direksiyon da deri ve hakiki deri arkadaşlar. Onu da burada görüyoruz. Farklı renkler kullanılmış. Tasarım anlamında güzel. Özellikle şu orta tarafında havalandırma delikleri bırakılmış. Yine sırt tarafında var. Bel desteğinde var. Ön tarafa geçtiğimde de bahsedeceğim. Ergonomi anlamında güzel koltuklar var. Ortada peki yolculuk yapsam ne olur? Şöyle baktım. Evet, o zaman kafam iyice yukarıya geliyor. Ve işte emniyet kemerini o zaman buradan alıp şuraya bağlamam gerekiyor. Burada 2 tane uç var bilmeyenler için. Bunu buraya, bunu da koltukta yanında bir yeri var bunun. Bir tane daha var yani burada. Buraya koyuyorsunuz. Güzel. Biraz daha tabii yukarıda. Arka taraf biraz daha çocuklar için diyebilirim. Vay. Çok ilginç ya. Bunu şuraya takıyorsunuz ya. Çıkartmak için bir düğme koymamışlar. Yok ya da öyle söyleyeyim. Şunu alıp buraya sokuyorsunuz. Bu böyle çıkıyor. Tekrar ses çıkartmaması için arkaya koydum. Isofix bağlantılarımız kapaklı.
Çok güzel. Severim. Kaybolmaz etmez. Şimdi malzeme kalitesine geçelim. Malzeme kalitesi arkada sert plastik. Ucuz hissettirmiyor ama daha iyi bir kalitede olmasını isterdim. Burası yine sert. Buralar yumuşak. Termosluğu bu şekilde koydum buraya. Yeterli bir alan var. Fakat ne yazık ki tek tuşla açılan arka camlar yok. Bunu beğenmedim. Kesinlikle isterdim ve beklerdim böyle güzel bir araçtan. Kapı kolu tasarımı güzel. Gelelim ön tarafa. Yumuşak. Burası sert. Karbon fiber ve deseni böyle elime geliyor, hissiyatı çok güzel. Güzel detaylar var. Buralar yumuşak. Yumuşak. Buralar sert. Yeterli bir malzeme gözümüz bulunuyor. Ercüment abi burasını çıkarabilirsin dedi ama çıkartmayacağım, kalsın. Fakat sizler için şurayı alıyorum. Kendisine de kazasız belasız sürüşler diliyorum. Güzel bir pedal seti var. Ayağımız buraya değsin. Şurada bir sigorta panelimiz bulunuyor. Airbag bakın burada var. Koltuğumuz hafızalı değil fakat bel desteği dahil. Sürücü tarafında 10 yöne ayarlanabiliyor. Yolcu tarafında 8 yöne ayarlanabiliyor. Arada bir airbag var ve aynı zamanda bakın şurada yolcu tarafında, yolcu koltuğunda da bir airbag var. Bu aracı öne çıkaran özelliklerden biri güvenlik. Bundan bahsedeceğiz. Gelelim direksiyona. İşte harika, mekanik tuşların olduğu, hissettiğiniz ve hissiyatları güzel olan bir direksiyon var. Sol tarafta multimedya, sağ tarafta hız sabitleme ve sürüşle ilgili modlarımızın olduğu düğmeler var. Hem analog hem de dijital bir gösterge panelimiz, güzel bir ekranımız, bolca fiziksel tuş var. İşte bunlar sevdiğimiz düğmeler. Ön camda hemen o da aklıma geldi. Ondan da bahsedeyim. Rezistansı gördünüz. Silecekler ısıtılıyor. Böylelikle silecekler cama yapışmıyor. Kış aylarında rahat ediyorsunuz. Amerika'da Connecticut'ta Subaru kullanmıştım. Özellikle Amerika kıtasının, Avrupa kıtasının kuzeyine gittikçe Subaru'nun daha fazla yollarda olduğunu görüyorsunuz. Hem 4x4 hem de bu tarz özellikleriyle. Güneşlik, sarı bir ayna. Evet. Yani insan tabii daha iyisini istiyor burada. Küçük, bakalım işlevsel mi? Değil. Burada bayağı bir alan var. Bu da olmamış. Subaru. Güvenlik anlamında bunları yapmalıydı diye düşünüyorum. Burada da bir mesafe var. Bunlar eksiklik olmuş. Açtık. Makyaj aynamız bu şekilde. Üst tarafta sunroofumuz var. Bastık. Kapandı. 2 tane düğmemiz var. Bu sadece tilt yapıyor. Yani yukarıya doğru açıyor. Açmak için kapatmak, daha sonra uzun basmak gerekiyor. Bir karıştan biraz daha fazla bir açıklığı var. Kapattık. Biraz daha uzun basmak gerekiyor. Manuelde bir perdemiz bulunuyor. Kendinden kararan ve alt tarafta bakın açma kapama düğmesi olan Japon klasiği geri görüş aynamız bulunuyor. Üst tarafta SOS düğmemiz. Kapılar açıldığında ışıklar yansın mı yanmasın mı buradan seçiyoruz. Ön aydınlatma ışıkları da bu şekilde yine sarı lamba kullanılmış. Üst tarafta malzeme kalitesi yumuşak. Burası biraz daha sert. Burası da sert. Arka taraf daha fazla yumuşak. Buralarda yumuşak. Buralarda yumuşak. Güzel bir malzeme var. Karbon fiber. Güzel gidiyor. Gerçekten elinize geliyor. Ses de geliyordur umarım. Buralar sert. Torpido gözü yeterli büyüklüğe sahip. Işıklandırması ve soğutması bulunmuyor. AUX-in girişi, USB-C A girişlerimiz bulunuyor. Kablosuz şarj ve onun açma kapama düğmesi de burada bulunuyor. Koltuk ısıtıcılar için şalterli bir seçicimiz var. Bunlar da evet çok sağlam fakat teknolojinin biraz gerisinde olan düğmeler. 12 volt soketimiz burada bulunuyor. 120 Watt'ta çıkışı varmış. Gayet güzel. Burayı açmayacağım fakat şöyle göstereyim. Burada da piyano siyahı kullanılmış. Elektronik park freni. Burada muhtemelen özelliği olmayan bir düğmemiz var. Vites seçicimiz. Kemikli bir yapısı var. Sola çektiğimiz zaman manuel alıyoruz. Sağa çektiğimiz zaman drive pozisyonuna geliyor. Açıkçası ben seviyorum ama yeni teknolojilerde artık bunları görmüyoruz. Sürücü odaklı olduğunu da gösteriyor. Bu arada onu gösteren bir diğer detay buradaki kulakçıklar tabii ki. Derince bir gözümüz var. Işıklandırma ve soğutma özelliği bulunmuyor. İleri geri hareket etmiyor. Yükseklik ayarı da bakıyorum yok. Start stop düğmesi şurada sağ tarafta kalıyor. Direksiyon bunu biraz engelliyor ama tabii buna alışırsınız. İlginç. Trip reset düğmesi bir Japon klasiği yine. Allah'tan burada çubuklu değil. Şurada düğmeli. Onu buradan ayarlıyoruz. Işıklandırmanın şiddetini de buradan yapıyoruz. Hepsine komuta ediyor.
Bunu da kısıyor. Dedikten sonra motora geçelim. Arka koltuğa bakın diyor. Bu her zaman geliyor. Herhangi bir şey olsa da olmasa da geliyor bu uyarı. Geldik. Çektik. Fakat ne yazık ki burada bir çubuk bulunuyor. Bu arabaya yakışmaz mıydı? Güzel bir amortisör. Yakışırdı değil mi? Aynı zamanda şunu da zor bulduğumu söylemek istiyorum. Ercüment abi yardım etmese vallahi zor buldum. Boyanmamış da elinizi koyup şöyle çekmeniz gerekiyor. Tabii bir defa öğrenince öğrenmiş oluyorsunuz. Bilmeyenler için de söylemiş olalım. Evet bakın hep söylüyorum ya buralar kapalı olmalı. İşte böyle. İşte böyle kapalı olmalı. Arka tarafta güzel bir yalıtımımız var. Üst tarafta güzel bir yalıtımımız var. Aracın aküsü ve hibrit sistemin destekleyen aküsü burada bulunuyor. Bakın bunlar mum. Araç yurt dışından geldiğinde paslanmasın diye üzerine sıkılmış ve o şekilde de duruyor. Subaru deyince aklınıza ne geliyor? Boxer motor geliyor. Hava girişi sol tarafta emme manifoldu. Sağ tarafa geldik yine emme manifoldu. Burada alternatör kayışlarını önde görüyoruz. Motor uzunlamasına doğru konumlandırılmış ve dikkat ederseniz motor aşağıya doğru bir yapısı var. Bu da güvenlik anlamında önden çarptığınızda motor kabine değil alt tarafa doğru hareket etsin diye tasarlanmış. Motora bir ses verelim mi? Hadi verelim. Mikrofonumu aldım. Yapışmıyor. Niye? Alüminyum. Şurada metal bir şey buldum. Evet. Şuraya koydum. Titreşim seviyesini bilmiyorum. 4000 devire kadar çeviriyoruz. Avrupa Birliği yasaları gereği sessiz, güzel bir motor. Çok rafine, güzel bir ses var burada. Umarım size de yansıyordur. Gayet hoşuma gitti. Şimdi kapatalım. Bu yerdeki çöpü de alacağız ha. Alüminyum olduğu için biraz hafif yukarıdan bırakmak gerekiyor. Güzel. Her zaman olduğu gibi en sevdiğimiz kısma yani sürüş kısmına geldik. Kanala abone değilsek lütfen abone olalım. Güzel bir karşılama ekranı geldi. Emniyet kemerimizi bağladık. Subaru Starlink. Motorumuza can verdik. Evet bakalım ön tarafta sensörlerimiz var demiştik. Şöyle direğe doğru gelelim. Gelecek mi abi ses? Ön tarafta sensörlerimiz var demiştik fakat onlar EyeSight'la beraber çalışıyor. Herhangi bir uyarı gelmiyor. Buna dikkat edeceğiz. Araç hibrit olduğu için camı da açayım. Yayaları uyarmak için güzel bir ses veriyor. Şimdi geriye doğru gelelim. Netliği çok iyi değil. Kesinlikle daha iyi olmasını isterdim. Kaldı ki güneşli bir havadayız. Burada bir eksiklik var. Geldik yaklaştık. Evet uyarılar geldi. Aracın eğim olarak açısını gösteriyor. Takvim bilgisi, yağ sıcaklığı bilgisi. Sürüş modları kar, toprak, normal, derin kar ve çamur. Yani daha ağır bir arazi koşulunda eğer kullanmak gerekirse. Sol tarafa geldik. Burada radyo bilgisi var. Yani sade bir ekran olmuş oluyor. Peki şöyle açıya geldiğimde bunun ekstra bir şeyi var mı? Yok. Burada da favori widgetleri kendiniz atayabiliyorsunuz. Onu gördük. Araç menüsüne gelelim. Nereden giriyoruz menüye? Şuradan. Buradaki logolar, animasyonlar güzel. Camı bu arada kapatalım. Güzel, sessiz kapanıyor. Kapanırken yavaşlıyor arkadaşlar. İlginç. Evet, şuradan bir deneyelim. Bastım. Kapanırken fazla ses yapmasın diye yavaşlıyor. Evet, güzel özellikler var. Bunların yön ayarlarıyla beraber kapanışını yapıyoruz. Hissiyat anlamında döndürme hissiyatı güzel. Açma kapama biraz daha iyi olmasını isterdim açıkçası. Şuradaki ayarları güzel. Termos testinden yine geçemedi. Burada tutacak olsa harika olurmuş. Araç şu anda motorunu stop etti. EV moddayız. Klimamız çalışıyor. Uygulamalar var. Android Market'ten uygulamaları indirebiliyorsunuz. Araba bilgisine geldiğimizde işte 4 çeker sistem, aracın yatay yani rol ekseninde diyelim. Pilotlar daha iyi anlar bizi. Ve pitch eksenindeki hareketlerini buradan görüyoruz. Araç çalıştı. Çünkü klima çalışıyor. Bataryanın gücü o anda artık yeterli gelmedi. Bakıma geldiğimizde motor yağı, yağ filtresi, lastikler, bakım takvimi gibi bilgiler var. Ayrıntılı fakat şuradaki şemaları çok beğendim. Geri gelmek için tekrar menü tuşuna bastık. Auto hold özelliğimiz var. İşte pin kodunu buradan giriyoruz. Ekranı kapat dediğinizde ekran bu şekilde kapanabiliyor. Biraz beklemek gerekiyor hemen kapanmasın diyor. Tekrar açmak için ne yapacağız? Ses açma kapama tuşuna uzun bastık. Bastık geldi. Burada başka bir şeyimiz yok. Yan tarafa geldik. ESP'yi buradan kapatabiliyoruz. Sürücü profillerini buradan ekliyoruz. Arka araç algılama
sistemini buradan ayarlayabiliyoruz. Ön çarpışma uyarı sistemi, çapraz çarpışma uyarı sistemi, arka çapraz çarpışma uyarı sistemleri gibi pek çok güvenlik donanımı bu araçta bulunuyor. Şerit takip buradan açıp kapatabiliyoruz. Ön çarpışma önlemeyi buradan açıp kapatabiliyoruz. Telefon bağlantısını buradan görebiliyoruz. Araca bastığımda araç dinamikleriyle ilgili menüye hızlı erişim var burada. X mod, normal, derin, kar, çamur. Evet, az önceki modlar buraya geliyor. Direksiyona duyarlı farlar. Evet, ön farlarda sağa sola döndüğümüzde yandaki o farlar açılıyor ve kör noktaları, köşeleri aydınlatıyor. Burası araç kontrolüydü. Sürüş yardımına geldiğimiz zaman çarpışma önleme, ileri çarpışma önleme, şerit takip hepsi burada. Hız yardımı, akıllı hız yardımı tabelaları okuyor. Ona göre yapabiliyorsunuz. Daha fazla ayar içinde farklı ayarlar var burada. İşte birimleri falan değiştirebiliyorsunuz. Menüleri ben ilk defa bir Subaru kullanmama rağmen çok kullanışlı buldum. Çok güzel. Hem şemaları güzel, yazıları büyük. Gözünüzü yoldan ayırmadan bunu yapabiliyorsunuz. Ön tarafta bir araç sembolü var. Frenden ayağımı çektiğimde bakalım o da çekecek mi? Evet, çekti. Bastım, o da gösterdi orada. Şimdi gelelim açıya. Dört tekerleğe de bakın şu anda güç verildiğini gösteriyor. Çok güzel çizmişler. Direksiyonu çevirdim. O da burada bakın gösterdi. Hangi uyarımız geliyor? Arka yolcu uyarımız geliyor. Araç sahibi Ercüment abi de emniyet kemerini bağlıyor. Sizler de mutlaka arka tarafta da emniyet kemerinizi bağlayın. Amortisörlerden bahsedelim. Amortisörlerimiz konfor ile sertlik arasında güzel bir dengesi var. Tatlı sert diyebileceğim bir amortisör sistemi var. Zaman zaman böyle düşük hızlarda yumuşaklığı da size hissettiriyor. Fakat aracın body roll dediğimiz o olayını çok fazla yapmıyormuş gibi hissettirdi bana. Özellikle ilk yapmış olduğum sürüşte. Ben de sizlerle beraber aslında ilk defa aracı kullanıyor ve test ediyorum arkadaşlar. Bakın frene bastım. Şuradan ses gelmeye başladı. İçinde kahvem de yok. Bunu yan tarafa koyalım. Gelelim görüş açılarına. Koltuğum şu anda en alt pozisyonda. Koltuk ayarlarından hemen bahsedeyim bir de. Baldır ayarı, bel ayarı gayet güzel. Yan tutuşlar yeterli. Ergonomik, güzel bir koltuğun içerisindeyim. Kesinlikle çok hoşuma gitti. Bu anlamda güzel bir koltuk. Koltuk ısıtmamız var. Direksiyon ısıtmamız ne yazık ki bulunmuyor. Keşke o da olsaydı dedim. Hatta bu araç böyle siyah olduğu için koltukları falan, bir de koltuk soğutma olsa özellikle Antalya gibi böyle biraz daha sıcak yerlerde ihtiyaç olurdu. Çünkü gerçek deri ya, gerçekten ısıtıyor alt tarafınızı diyeyim. Koltuk soğutucu olsun isterdim ben. Biliyorsunuz ben hep isteyen taraftayım, sizin tarafınızdayım. Bayır aşağı iniyoruz. Mild hibrit sistem yine devreye girdi. Kar toprak moduna aldık. Ayağımı çektim. Evet. Ne yapıyor? Kendisi iniyor aşağıya. Aynı hızda. Çok güzel. Yokuş iniş desteği de şurada uyarı veriyor. Tekerlekler mavi oldu. Niye? Çünkü artık tekerlekler motoru döndürüyor. Gaza bastım. Yeşil olacak mı? Olmadı. Mavi modda duruyor. Pardon, ondan dolayı öyle. Açılarını falan burada çok güzel gösteriyor. Sistem ne oldu şu anda? Devreden çıktı. Niye? Belli bir hızın üzerinde bu sistem devreden çıkar. Görüş açılarıyla devam edelim. Önde güzel bir görüş açısı var. Özellikle şurada ağız sütununda buradaki bu kelebek pencereler sayesinde iyi bir görüş var. Yayaları buradan kaçırmazsınız. Yan tarafta görüş çok iyi. Aynada da güzel bir görüş var. Son zamanlarda bindiğim en iyi görüş açısına sahip araçlardan biri. Hep tasarım anlamında ne yazık ki özellikle arka görüşü kaybediyoruz. Bu araçta görüş önemli çünkü genellikle bu aracın kullanıcıları bu aracı alıp dışarıya çıkıyor, offroad yapıyor ve offroad yaparken de muhtemelen zevk alıyordur. Şuradaki bilgileri görmek bile çok güzel. Acaba kaç derece eğimde aşağıya iniyorum, kaç derece eğimle yukarı çıkıyorum? Bunlar güzel bilgiler çünkü limitlerinizi bilmeniz gerekiyor. Göz yanılır fakat burası yanılmıyor arkadaşlar. Derin kar ve çamur moduna aldığınızda sistem biraz daha farklı davranıyor bu arada. Tabii bunun için lastiklerinizin iyi olması gerekiyor. Araç 4 mevsim lastikle geliyor bu arada. Yazlık lastikle gelmiyor. Falken lastikle gelmiş. Fiyat performans ürünü dediğimiz bir lastik. 4 mevsim lastikle de bu aracı kullanabilirsiniz. Özellikle offroad yapıyorsanız. Bu aracı alanlar neden alıyor? Yerden yüksek olması, araziye çıkması ve hobi anlamında da bazı şeyler yapıyorsanız size kolaylık sağlıyor bu araç. Hızdan ziyade güvenliğe önem veriyorsanız bu araç yine size hitap ediyor ve bu bir sürücü aracı arkadaşlar.
benim gibi tabiri yerindeyse sürüş gurmesi olduk mu bilmiyorum da inşallah olmuşuzdur yavaş yavaş. 100 tane oldu araç test ediyoruz. Sürüş gurmelerinin beklentilerini karşılayacak bir araç. Yani siz bugün bir Tesla'ya binmiş olsanız çok güzel bir dijital cihaza binersiniz ama araba zevkini çok iyi alamayabilirsiniz, almazsınız. Bu öyle değil. Direksiyon ile tekerlekler arasında, asfalt arasında bir iletişim var ve o iletişim, bakın sadece birkaç kilometre kullandım aracı, onu elimin altında şu an hissettim bile. Virajlarda da deneyeceğiz elbette. Haydi bakalım şöyle küçükten bir deneyelim. Kışlık lastiklerimiz olmasa size çok daha zevkli anlar yaşatırdım. Ne yazık ki kışlık lastiklerleyiz. Bu aracı böyle yazlık bir lastik koyacaksınız ve virajdan viraja atacaksınız. Virajın içerisinde de gaza basmaya korkmayacaksınız. Çünkü neden? Akıllı 4 çeker sistemi sürekli devrede. Kör nokta uyarı sistemi güzel bir şekilde çalıştı. Aynanın üzerinde sarı ışık yandı ve beni uyardı. Ops. Evet, yine uyardı beni dışarıya çıktığım için. Güzel. Bunlar önemli arkadaşlar. Ben araç test ederken beni rahatlatan sistemler, ben bu sistemleri kullanmayı çok seviyorum. Kulakçıklarımız var. Çektiğimiz zaman bakalım ne yapacak. Evet. D'deyken de bunu yapıyor. Fakat daha sonra çıkar. Manuele aldığınızda da engel algılandı. Evet. Evet, muhtemelen biraz yaklaştık. Arkadaki araba yaklaştı bize. Arkadaki araba yaklaştığı için bize uyarı verdi. Dikkat et diyor. Güzel. Bugün bayağı bir farklı uyarılarda muhtemelen göreceğiz. Yakıtı sıfırlayalım. Trip A'yı da sıfırlayalım. Sıfırladım abi. Yakıtı sıfırlıyor muyuz? Bir daha bastım. Uzun bastım. Yakıtı da sıfırladım. Sola aldığım zaman manuel demiştik. Bakalım sürüş dinamikleri olarak manuel modda vitesi ileri ittirdiğimiz zaman vites artıyor mu, azalıyor mu? Manuel moddayım. Bunu yapmıyormuş. Sadece buradan kulakçıklardan varmış. Olsaydı isterdim. İlk defa bunu da görmüş olduk. İleri geri gitmiyormuş. Allah Allah. Sadece buradan ayarlıyoruz. Seyir kontrolü, hızlanma, eko. Eko, konfor, standart, dinamik olarak seyir kontrolü. Yani sürüşte araç nasıl bir karakter sergilesin? Vitesleri nasıl alsın? Ekonomik mi, konforlu mu, standart mı, dinamik mi? Bunları ayarlıyorsunuz. Şehir içerisinde olduğumuz için biz eko modda devam edelim. Evet, direksiyonu düzelttik. Hemen kapattı. Motoru kaç saniye tasarruf ediyor onu gösteriyor şu anda. 2 mililitre kazandık bile. 3 oldu. Farklı bilgiler var. Evet, bu araçta görmeyeceğimiz şeyler var. Auto hold aktif diyor. Frene basmana gerek yok diyor. Ayağını çek. Çektim. Gaza bastım, devam etti ve titreşim anlamında çok küçük bir titreşim var. O böyle son dönemin mild hibritleri gibi değil. Fakat 2000 cc'lik bir motoru çalıştırdığını düşünürsek, yani 1.2 litrelerden bahsetmiyoruz. Titreşimsiz olduğunu söyleyebilirim. Boxer motor olduğu için zaten aslında titreşimsiz bir karakteri var. Fakat o özellikle ilk çalıştırma esnasında her motor bunu yapar arkadaşlar. Evet, şurada bir küçük bir viraj testini yapalım. Bakalım nasıl davranacak. Güzel. Konfor odaklı olması biraz daha ön plana çıktı. Hız sabitleme sistemimizi açalım. Öndeki arabayı takip ediyor. Ayağımı çektim, hiçbir şeye basmıyorum. Motoru gördü, araya girdi. Frenini yapıyor. Güzel bir şekilde yavaşlattı. Evet. Güzel. Motoru gördü, aracı da gördü. Burada motor simgesi yok ama tabii ki öndeki engeli görüyor. Fren yaptığında yine oradaki ışıkları gösteriyor. Öndeki araç şu an ona kilitlendi. Oo, radarı attı oraya. Çok güzel. Hız sabitlemeyi demek ki şöyle açıyoruz. Buradan bastık. Sonra set dedik. Direksiyon kontrolü için buradaki düğmeye basıyoruz. Mesafemizi de buradan ayarlıyoruz. Mesafeyi ayarladığımızda bakın şurası hareket ediyor. Aracı orada simüle ediyor. Spor ve Intelligent modlarımız var. S'ye bastığımızda Sport Drive, İ'ye bastığımızda Intelligent Drive'a geçiyor. Şimdi biz şehir içerisinde Eco modda normal bir şekilde devam edelim. Evet, şu an gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İşte İstanbul'da adaptif hız sabitlemeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Benim önceliğimdir. Kesinlikle olmasını isterim. En kısa mesafeye de aldım ki araya biri girmesin. Girerse bakalım nasıl bir tepki verecek, onu da görmüş oluruz. Direksiyonu sadece elimi buraya koydum. Tutuyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Kendisine bırakıyorum. Ön tarafta head-up display yok ama oraya da böyle bir uyarılar geliyor. Dikkat dağılmasın diye. Çok ilginç. Şu an kendisi devam ediyor. Süratimizi ayarlayalım.
Her bastığımda 5-5 artıyor. Sabit tuttuğumda birer birer artıyor. Güzel. Şu an bataryaların dolum yaptığını gösteriyor. Evet bakın ok sağ tarafa geldi. Öndeki aracı gördü. Frenini yaptı. Sola gelelim. Geldim. Hiç gaza frene basmıyorum. Şu anda motorun ve bataryaların tekerlekleri döndürdüğünü gösteriyor. Güzel. Şu sol taraftan da bu ekranın ayarlarını değiştirebiliyoruz. İster ortalama, ister anlık değer, sürüş süreleri gibi değerleri de buradan geliyoruz. Lastik basınçlarımızı da buradan görüyoruz. Lastik basınçlarımızı ayarlayacağız. Süratimizi şöyle 110'a 120'ye kadar alalım. Sol şeritte devam edelim. Bunlar yeterli bilgi sağlıyor bize. Sadece tutuyorum direksiyonu. Hiçbir şey yapmıyorum. Kendisi dönüyor. Evet, güzel. Virajın içinde kalıyor. Süratim burası için çok yüksek arkadaşlar. 120'de. Evet. Sonra virajdan çıktı. Ortaladı. Harika. Hem rejenerasyon hem de fren yaparak da yine hızını düşürüyor. Dikkat ederseniz emniyetli bir şekilde geldik. Alt tarafta şurada muhtemelen yansıyordur. Yeşil ışık yanıyor. Şu anda diyor ki normal. Yani bir head-up display varmış gibi. Bıraktım. Kendisi dönüyor. Yani bıraktım dediğime bakmayın. Şurada sadece elim duruyor. Uyarı gelmesin diye. Şu anda sistem devreden çıktı. Süratimizi 70'e ayarladık. Meşhur virajımıza geliyoruz. Harita bilgisini de göstereceğim. Burası keskin bir viraj arkadaşlar. Geldik. Direksiyonu şöyle tutuyorum. Ben buradayım dedim ve bıraktım. Ellerimi görmek istiyorsunuz. Bazıları çünkü bu konuda bana inanmıyor. Evet tutun dedi. Evet. Burada erken bıraktım. Biraz daha gitmesini beklerdim açıkçası. En azından şu virajı almasını isterdim. Kabiliyeti var ama güvenliği sürücüye bırakıyor. Ben yaparım demiyor. Benim yorumum o oldu. Yani daha iyi tutabilir mi? Tutabilir. Bak şu anda diğer taraftayız. Dönüyor mu? Dönüyor. Şimdi şöyle yapalım. Burayı bir daha dönelim. Elimi sadece direksiyona tutalım. Bakalım tepkisi ne olacak? Şeridi güzel bir şekilde ortalıyor. Hafif sola doğru virajımız var. Geldi. Güzel. Önce bir bayır aşağı. Ondan sonra sürati düşürdü. Evet, devreden çıktı. Evet. Burada daha iyi olmasını beklerdim. Beklentilerimi ne yazık ki karşılamadı. Subaru burada beni yanılttın. Evet, yüksek hızlarda güzel fakat bu meşhur viraj arkadaşlar öyle kolay kolay meşhur olmadı. Burada çünkü Volvo şeritten çıktı hatırlıyorsanız. Şehir içi trafiğe gireceğiz. Bayır aşağı hemen motoru kapattı. Mesafe ayarımı uzun ayarladım. Hiçbir şeye basmayacağım. Yakınım sadece. Bakalım aracı görecek mi? Evet gördü. Frene basmıyorum. Kendisi fren yaptı ve evet ilk başta bir korkuttu ama sonrasında güzel bir şekilde, emniyetli bir şekilde durdu. Güzel. Öndeki araca radarı attık. Şu anda bataryayla gidiyoruz. Bataryanın da ne kadar şarj olduğunu, şarj seviyesini buradan görüyoruz. Meşhur virajımıza tekrar geldik. Hızımızı bu sefer 60'a ayarladık. Direksiyon yardımımız açık. Elim sadece direksiyonda, müdahale etmiyorum. Süratim 60'a geldi. Evet, virajın içerisindeyiz. Ve güzel bir şekilde döndü. Demek ki biraz daha belki yavaş olmamız gerekiyordu. Güzel. Sadece şurada tutuyorum arkadaşlar. Elimin burada olduğunu söylüyorum. Uyarı vermesin diye. Çıktı. Bu sefer sola dönmeye başladık. Virajın içerisinde kaldı. Olması gerektiği gibi. Sola biraz daha yakın. Bakıyorum. Güzel. Sola biraz daha yakın. Fizikte nasıl her şeyin bir sınırı varsa demek ki güvenlik sistemlerinde de belli bir sınır var. Şunu gördüm. Yüksek hızlarda tabii ki virajlar çok keskin olmamak şartıyla daha iyi bir çalışan sistem var. Bakalım burada ne yapacak? Güzel. Güzel. Evet. Güzel. Burada mesela bariyerlere girdiğimiz araçlar oldu. Yani girmedik de kıl payı atlattık. Tekrar elimi hissettirdim. Buradayım dedim. Motoru kapattı. Bayır aşağı inerken çok güzel bir şekilde motorunu kapatıyor. Gaza bastığınızda hızlı bir şekilde çalışıyor. Devreye giriyor. Herhangi bir titreşim hissetmiyorsunuz. Zamanlaması gerçekten güzel ayarlanmış. Öndeki araçları gördü. Hemen hızını ona göre ayarladı. Bu arada az önce
Önümüze biri atlamıştı ve çok güzel bir şekilde fren yapmıştı. Şimdi yine atladı. Yine frene basmadım, gaza bastım. Çarpışma önleme sistemi devreye girdi. Bunu da göstermiş olduk. Evet. Nasıl, nefesler tutuldu mu? Ekran başındakiler belki demiştir. Abi nasıl olsa başkasının arabası, deniyorsun ama. Evet, bunları deniyorum. Hazırdım tabii ki, hazırdım frene basmak için. Ama o benden önce davrandı. Güzel. Geçer not alıyor. Bakalım şehir içerisinde ne yapacak dur kalk trafikte. Öndeki trafik hareket etti. Öndeki araç hareket etti uyarısı geldi. Ya resume tuşuna basıyorsunuz ya da gaza basıyorsunuz ama biliyorsunuz ben çok üşengeç olduğum için genelde hep burayı kullanıyorum. 3 saniye içerisinde, bu arada ekranlarımız gerçekten güzel. Öndeki araç hareket ederse bir şey yapmanıza gerek yok. Ama 3 saniyeden fazla zaman geçerse kontrolü sizin, yani ilk başlangıç komutunu sizin vermenizi istiyor. Motor geçti uyarısı geldi. Kör nokta uyarı sistemi motoru da algıladı. Güzel. Bakalım burası karışık bir yer. Ne olacak? Merak ediyorum. Evet, öndeki aracı gördü. Çok fazla yanaşmıyor. Güzel. Şimdi siz tutun dedi. Onun da kafası karıştı. Tekrar devreye girdi bu arada. Evet. Tekrar 60'a kadar devam ediyor. Eco modda olduğumuz için ekonomik bir şekilde hızlanmasını yapıyor. Kırmızı ışığa geldik. Aracımız duracak. Durmasını da değerlendirelim. Normal şartlar altında bakalım nasıl duruyor. Gayet konforlu. Hemen sayıcımız başladı. İşte ne yapıyor, ne ediyor onları bize gösteriyor. Durmuşken hemen klima sisteminden bahsedeyim. Klima menüsüne geldik, bastık. Şurada eşitle dediğimizde her ikisini de eşitler. Sıcaklığı buradan yarım derece olarak ayarlayabilirsiniz. Ya da hızlı bir şekilde mesela 17-18 dereceye gelmek istiyorsunuz. Pat, bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da bunu böyle alıp aşağıya, yukarıya ayarlayabilirsiniz. Dijital olarak rakamların büyüklüğüyle, kullanış kolaylığıyla en iyi araçlardan biri olduğunu kesinlikle söylemek istiyorum. Az önce bu Sancaktepe Belediyesi'nin olduğu yerdeki büyük kavşağa geldik. Şeritler yoktu. Öndeki araca radar atmıştı arkadaşlar. Öndeki aracı takip etti. O sağa döndü, sağa geldi. Daha sonra da trafik durunca artık radarı bıraktı. Potansiyel anlamında az önce demiştim ya, öndeki araca radar atıyor diye. Evet, hakikaten bir radar atıyor ve onu takip ediyor. Şerit olmazsa öndeki aracı takip ediyor. Nereye kadar? İşte siz durana kadar. Teşekkürler. Sizler de böyle yol verin arkadaşlar. Sinyal vermek bir medeniyetse yol vermek bir erdemdir arkadaşlar. Şehir içi turumuzu burada bitirdik. Toplamda 32 kilometre yol yaptık. Bayağı bir dolaştık biz şehir içerisinde. Evet, şerit değiştirme uyarısını da verdi. Bu arada ondan da bahsedelim. Eğer direksiyon yardımını açmazsanız, şeridin dışına çıkarsanız direksiyona müdahale ediyor ve sesli ve görsel olarak sizi uyarıyor. Bu müdahalesi sizi her zaman şeridin içerisine sokacak kadar kuvvetli ya da uygun değil. Nasıl uygun değil? Süratinizin biraz daha yüksek olması gerekiyor. 60-70 gibi. Yüksek süratlerde direksiyon müdahalesini yapıyor. Düşük süratlerde bunu ikaz olarak yapıyor. Otobanda deneriz. Yakıt verilerinden bahsedelim. 7.3 litre ile şehir içinden çıktık. Yoğun bir trafik. İyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Neden? Zaten bu araç 2 litre. Yani 2 litre bir motorla 10 litrelere yakın seyredersiniz bu trafikte, bu yoğunlukta. Başarılı. Hibrit sistem güzel bir şekilde devreye giriyor, çıkıyor. Anlamıyorsunuz şu an olduğu gibi. Mesela şu anda elektrik motorunda devam ediyorum. Şanzıman konfor odaklı, şehir içerisinde konfor anlamında en iyi araçlardan, en iyi şanzımanlardan biri. Zaten tork konvertörlü CVT şanzıman olarak geçiyor. Şimdi bakın süratimiz biraz daha hızlandı. Şöyle sağa doğru yanaşalım. Direksiyonu da bırakıyorum. Hop, direksiyonu içeriye aldı. Müdahale etti. Eğer dışarı çıkacak kadar fazla gelirsem hop, içeriye aldı. Hadi ben ittiriyorum, gidiyorum dersem o zaman da kardeşim ne yapıyorsun diyor. Peki direksiyona müdahale etmezsek ne olur? Onu görelim. Direksiyona son müdahalemi yaptım.
ellerimi bıraktım. Süratim 100 ayarlı. Hızlanıyorum. Virajı güzel bir şekilde ortalıyor. Şeridi güzel bir şekilde ortalıyor. Virajı dedim az önce, yanlış oldu. Virajı dönüyor. Görsel ikaz geldi. Sesli ikaz geldi. Ön tarafta da bunu görüyorum. Sesli ikaz devam ediyor. Şeridi ortalamaya devam ediyor. Ellerinizi direksiyonda tutun diyor. Konuşamadım da. Burada da ikaz geldi. Ellerinizi direksiyonda tutun diyor. Tutmuyorum. Şerit ortalama sistemini bıraktı. Sağ tarafa gidiyor ama o yolun eğiminden arkadaşlar sistem devreden çıktı. Şerit uyarı sistemi geldi. Herhangi bir durdurma yapmıyor. Durdurma yapmasını mesela isterdim. Dörtleri yaksın, bir durdursun. Onu beklerdim. Beklentim daha fazlaydı açıkçası. 100'le giderken hızımız 98. Kabin ses ölçümleri için süratimizi 90'a ayarladık. 90 67 desibel, 100 68 desibel, 110 68 desibel, 120 69 desibel olarak ölçtüm. Özellikle rüzgar sesi hakim. Dışarıda da biraz rüzgar var. Kuzey Marmara Otobanı'ndayız şu anda. Şehir içerisinde de, şehir dışında da tecrübelerimiz de o şekilde olmuştu. Rüzgar sesi daha hakim. Kışlık lastikler olmasına rağmen lastik sesi çok daha az geliyor. Rüzgar sesinin daha fazla, daha baskın olduğunu söyleyebilirim. Özellikle aynaların büyük olması ve ön camdan belirgin bir şekilde rüzgar sesi alıyoruz. Biraz daha hızlanalım. Motor 4000 devre kadar yaklaştı. Evet, 140'ta da yine rüzgar sesini aldığımızı söyleyebilirim. Araç tasarım anlamında bir arazi aracı gibi, bir crossover gibi, SUV gibi tasarlandığı için köşeli hatlarının da olması sebebiyle rüzgar sesinin biraz daha fazla olduğunu, tabii yalıtım anlamında da eksikler olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta bazı uyarılar geliyor demiştim. Onlar gelmesi gerektiğinde geliyor arkadaşlar. Her zaman orada bir yeşil ya da kırmızı ikaz görmüyoruz. CVT şanzımana şimdi dikkat edelim. Bayır yukarıya çıkıyoruz. 2400-2500 devirlerdeyiz. Süratimiz 120. Aynı süratte kalmak için sol şeride geçiyorum. 3000 devirlere çıktı. Yine süratini korumak için bunu yapıyor. Hızımız 124'e ayarlı. Hiç oynamıyorum. 3000 devirde burayı çıkıyoruz. Motor sesi bu arada kabine yansımıyor. Rüzgar sesi onu bastırıyor diyebilirim. Eğim azaldı, devir düştü. Biraz daha eğim azaldığında devir iyice düşecek. Süratimiz aynı, devir değişken. CVT yani sürekli değişken şanzıman oranının güzel yanı bu. Siz 120 ile düz bir yolda 2000 devirde gidebilirsiniz ya da orayı tırmanıyorsanız 3000 devirde gidebilirsiniz ya da bayır aşağı 120 ile 1500 devirde gidebilirsiniz. Optimum faydanın sağlanabileceği devire motor kendisini ayarlıyor. Şimdi biraz daha bayır aşağı gideceğiz. Süratimiz aynı. Bakın ne oldu? Devir 2000 devire kadar yaklaştı. Süratte herhangi bir değişim yok. Peki ani gaz tepkisinde ne olacak? Onu da bir değerlendirelim. Bastım tam gaz. ...5800 devirlere kadar geldi. Gücü verebileceği maksimum devirde tutmaya çalışıyor. 0-100'de daha iyi takip ederiz onu. Bu da viraj testini yaptığımız diğer meşhur viraj. 180 dereceye yakın bir dönüş var. Evet, geldik. Kışlık lastikler olduğu için temkinliyiz. Evet. Tabii kışlık lastik etkisini gösteriyor. Evet. Kışlık lastiklerle bu test yapılmaz. Hemen bırakıyor çünkü arkadaşlar. Sıcaklık da yüksek, 14 derece. Şöyle aracın body roll'una bakıyorum. Çok fazla yok. Konfor ön planda arkadaşlar. Tatlı sert demiştim ya. O tatlı sertin konfor tarafı biraz daha ön plana çıkmış. Spor moddayız. Bastım. Tam gaz verdim. Vites değişim efekti yaptı. Fren noktasında fren pedalının hissiyatı güzel. Çok güzel. Fren pedalını çok beğendim. Son zamanlarda en iyi fren ve direksiyon anlamında da
en iyi direksiyon hissiyatına sahip araçlardan biri kesinlikle diyebilirim. Yazlık bir lastik kesinlikle lazım. Spor moddayım. 0-100. Şimdi. %0-100 hızlanmamız 10.83. Doğrulanmış zaman 10.73. Tabii insan daha iyisini istiyor. Fren testi. Şimdi. Dörtleri yakmadı. Dörtleri yakmasını beklerdim. Fren mesafesi 45 metre. Kışlık lastikler için kabul edilebilir diyebiliriz. Yazın yaz, kışın kış lastiği kullanmanın önemini de görmüş oluyoruz arkadaşlar. Yazlık lastikte güvenlik standartları 40 metre. Bir kalkış daha yapacağım. Bu sefer vitesi manuele aldım. Bir de öyle deneyelim. Bakalım ne olacak. 0-100. Şimdi. %0-100 12.40, doğrulanmış zaman 12.45. Bu sefer araçta 2 kişiydik. Yukarıya doğru biraz eğim var. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...80-120 ara hızlanma 10.28, doğrulanmış zaman 9.43, yukarıya biraz eğim vardı. İçten yanmalı bir motor olarak düşünürsek bu değerin çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Zaten bu aracın iddiası hız değil arkadaşlar. Gelelim aracın özelliklerine. 136 beygirlik gücünü 5600 beygirde veriyor. Toplamda 182 Nm torkunu 4000 devirde veriyor. Fabrika verisi 0-100 hızlanma 10.8 saniye. Lineatronik tork konvertörlü CVT şanzıman buna eşlik ediyor ve sürekli asimetrik olarak çalışan 4 çekişli sistemimiz bu sisteme dahil. Bir de elektrikli motorumuz var. O da 16.7 beygir ve 16.7 Nm torka sahip. Lityum iyon bir batarya var. Bu bataryada arka tarafta görmüş olduğumuz batarya ve diğer sistemleri 118.4 voltluk bir mimariye sahip, 4.8 amper saatlik bir bataryaya sahip. Yaklaşma açımız 19.3, ayrılma açısı 31.3 derece. Aracın ağırlığı 1621 kilogram. Yakıt depomuz 48 litre. 48 litre depoyu doldurduğumuzda ne kadar yol yaparız abi? 656 kilometre araç sahibi abimiz görmüş. 100 kilometreyi de geçmemiş. Sakin kullanıyor. Katalogda ilginç bir veri vardı. İç gürültü seviyesi 67 desibel diyor. Keşke her aracın böyle standart ölçülmüş verileri olmuş olsa. Kaldı ki biz de 90 kilometreyle hemen hemen aynı değeri yakalamıştık diye hatırlıyorum. Ön cam ultraviyole korumalı. Bakıyorum. Evet, fazla ısınmamış buralar. Aynı zamanda yan camlarımız ultraviyole korumalı. Arka camlar karartılmış. Şu an mesela süratimiz 80. Elektrik modunda gidiyoruz. Harika. Apple CarPlay'i bağladığım zaman nereden çıkacağımı da gösteriyor. Bunu da sevdim. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto'muz bulunuyor. Euro NCAP'ten 5 yıldız almış bir araç. Boxer motor dedik. Biraz da Boxer motorun artı ve eksilerinden bahsedelim. Boxer motor şu şekilde çalışıyor pistonlar. Bizim kendi araçlarımızda nasıl çalışıyor? Bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde çalıştığı için biraz daha alçak bir konumlandırılması oluyor. Düşük ağırlık dengesi elde etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda titreşim seviyesi de düşük. İşte çarpışma anında motorun alta gelmesi yaşam alanını daha iyi bir şekilde koruyor. Ambiyans aydınlatma yok bu araçta. Olsa yine çok güzel olurdu dedim şu tünele girdiğimde. Peki Boxer motorun avantajları var. Neden herkes Boxer motor kullanmıyor? Çünkü karmaşık ve pahalı bir yapıya sahip. Mesela bujileri değiştireceksiniz. Diğer araçlarda nerede? Üst tarafta. Bunda yanda. Yan tarafta bir sürü kablo var vesaire var. Sökmesi takması biraz daha zor. Daha fazla yer kaplıyor. Sağa sola böyle açıldığı için. Ve motorun yağlama sistemi biraz daha farklı, biraz daha gelişmiş olması gerekiyor. Her iki tarafa da aynı zamanda yayıldığı için. Boxer motor bu araca ne katıyor derseniz hız değil, denge ve güvenlik katıyor arkadaşlar. Bu aracın da iddiası yine hız değil, güven ve konfor. Konfor anlamında özellikle yol sesini Japon araçlarına göre iyi seviyede absorbe ettiğini söyleyebilirim. Rüzgar sesi bu anlamda biraz daha fazla kulağınıza gelen etken olacaktır. Otoban süratlerinde geri dönüş yolculuğumuz başladı. Otobanda çok daha konforlu, çok daha stabilite bir yarı otonom sürüş var. Kör nokta uyarı sistemi güzel çalışıyor. Kör noktanızda bir araç varsa ve sinyal verirseniz hemen şu ayna üzerindeki ikaz
yanıp sönüyor. Görüş anlamında da rahat bir görüşü var. Kablosuz şarj özelliğimiz var. Fakat kablosuz şarj da başarılı değil. Yavaş şarj ediyor arkadaşlar. Şu an durdu. Düşük hızda olduğumuz için sadece elektrik motoruyla devam ediyoruz. Benzinli araçlar bu hızlarda daha fazla yakıt yaktığı için ekonomiyi buradan sağlıyor. Bir yandan da böyle evet yaklaşık böyle 30'lara kadar kendisi gitti. Ondan sonra motoru devreye aldı. Ona bir baktım hani kaça kadar çıkartacak diye. Şöyle geldim. Ayağımı gazdan çektim. Kapattı mı? Kapatmadı. Kapattı. Evet. Şu an süratim 40. Hafiften gaza bastım. Elektrik motoruyla yine gitmeye devam edebiliyorum. Ama evet hemen benzinli motoru istiyor. Hangisiyle gittiğimizi de gösteriyor. Mesela şu anda sadece benzinli motorla gidiyoruz. Biraz daha bastım. Elektrik gücü de geldi. Rampa çıkıyorum. Hem benzinli motor hem elektrikliydi. Benzine tekrar düştü. Biraz daha gaza bastım. Elektrik motoru da devreye girdi. Ayağımı gazdan çektim. Kapattı. Güzel. İşte bunlara dikkat ederseniz hibrit araç kullanıcıları bunu yapmalı. O zaman işte tasarruf yapmış oluyorsunuz. Araç sahibi abimiz arka koltukta oturuyor. Sağ olsun 2 litrelik motorda 6,5 litreyi gördüm diyor. Yani çok iyi bir değer bu. Bizim testimiz de iyi gidiyor bu arada. 7,7 litre yakmışız. O kadar da yüklendik. Klima açık. Klima sürekli açıktı. Aracınız sizin doğum gününüzü kutladı mı? Bu araç onu da yapıyor. Aracı ilk aldığınızda ya da buradaki ayarları girerken doğum tarihinizi girerseniz doğum tarihinizde ne diyor abi size? Yeni yaşınız kutlu olsun diyor. Valla ilginç. İşte hani sürücüyü farklı hissettirme noktasında ve güvenli hissettirme noktasında başarılı. 25 derece tırmanma, 25 derece iniş, 25 derecede yanal olarak limitleri var arkadaşlar. 17 dereceye kadar da test etmiş Ercüment abi. Bu dereceler böyle az gibi gelebilir size. Araziye çıkıp bakın bakalım nasıl hissettiriyor. Ben daha önce öyle bir tecrübem oldu. 20 derece bayağı büyük bir açı arkadaşlar. Şehir içinden gelirken şunu gördük. Öndeki araca radar atıyor. Araç çukurdan kaçmak için sola geldi. O da hafiften geldi. Daha sonra döndü. Onu da yaptı. Takip etti. Fakat mesela şu anda neden devreden çıktı? Buna güzel bir cevabı var. Araç sahibi abimizin çok garantici. Evet, çok garantici davranıyor. Sorumluluğu şoförün üzerine atıyor. Böyle bir tespitimiz oldu. Sistem genel anlamda özellikle otobanda iyi çalışıyor. Araya girenler çok fazla oldu. Hepsini gördü. Özellikle görmeyecek dediğim anda dahi herhalde şu arabaydı sol öndeki Focus'tu. Soldan geldi. Ayağımı böyle fren pedalına yaklaştırdım ama gördü. 3 tane gözün olması, farklı açılarda olması kesinlikle etkili, gayet güzel. Park freni seyir halinde çekersek ne olur? Hiç denedim mi? Şurada deniyorum abi. Arkam müsait. Çektim bıraktım herhangi bir şey olmadı. Çektim. 4 tekerlekten fren yaparak aracı durduruyor. Gayet de etkili. Döndük dolaştık. Teste başladığımız yere geldik. Araçta trim sesi yok arkadaşlar. Trim sesi anlamında hiçbir trim sesi almadığımı söyleyebilirim. Aracın altını güzelce çektim. Drone görüntülerini çektim. Şaftına kadar harika görüntüler elde ettim. O görüntüleri de sizlerle paylaşıyorum. Çünkü paylaşıyorum, YouTube kanalındasınız. Her yerde olmayan şeyler burada var arkadaşlar. En doğru bilgileri sizlere vermeye çalışıyorum. Bakalım ne yakmışız, neler yakmışız. Toplamda 105 kilometre yol yaptık. Hem şehir içinde hem şehir dışında kullandık. Uzun yolda dönüşte 120 kilometre ile geldik. Ortalama yakıt tüketimimiz 7,9. Çok iyi. Şöyle çok iyi. 8 litrenin altı 1,6 litre hacmindeki motorlar için iyi diyorum. Bunda da kesinlikle iyi olduğunu söylemek istiyorum. 2000 motor olmasına rağmen ekonomi performansı olan bir araç. Genel anlamda hem şehir içerisinde hem şehir dışında kullanımını, şuradaki direksiyondaki bu fiziksel tuşları, bunların basma hissiyatlarını çok beğendim. Çok yerinde, çok güzel tasarlanmış, güzel bir araç kullanmış oldum ve direksiyon hissiyatı olan bir araç kullandım. Bu tecrübeyi bana yaşattığı için de Ercüment abime de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın abi. Gelelim test güzergahımıza başladığımız yere. Biz Ercüment abiyle çekimler arasında o kadar çok muhabbet ettik ki desibel ölçümünü unuttuk. Müzik sisteminin, şimdi Çekmeköy'deyim. Desibel ölçümünü yapalım, müzik sistemine bir bakalım. 99,3 desibel. Evet, güzel bir ses sistemi var. Sınıf ortalamalarının kesinlikle üzerinde. Son seste de sesi bozmadığını söyleyebilirim. Güzel, şaşırttı beni. Beklediğimden daha iyiydi, onu söyleyeyim. Kumandanın pili bittiğinde çalıştırmak için frene basıp daha sonra kumandayı buraya yaklaştırıyoruz ve
bu şekilde aracı çalıştırıyoruz. Videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Son kez tekrarlayalım. Bu araç hız aracı değil, güven ve sürücü odaklı bir araç. Offroad'a çıktığınız zaman keyifle sürüş yapabileceğiniz bir araç. Evet, bagaj hacmi küçük. Onu görmüş olduk, tanımış olduk. Fakat buradaki multimedya sistemleriyle benim hızlı alıştığım bir araç oldu. Kullanmaktan zevk aldığım bir araç oldu. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sağ olasın abi.